Ekranlarda rakamlar dans eder. Yeşiller umut verir, kırmızılar korku salar. Bazıları bu oyunu kurar, bazıları ise henüz oyunun başladığını bile fark etmemiştir. Ama herkesin sorduğu tek bir soru vardır. Borsada kim kazanır ve kim kaybeder? Bugün bu sorunun peşine düşüyoruz. Rakamların ötesine bakacağız. Bu sistemin görünmeyen yüzünü, zaferlerin arkasındaki sabrı ve kaybedenlerin yaptığı hataları. Borsa, yüzyıllar önce liman kentlerinde başladı. Tüccarlar gemilere gelmeden mallarını satardı. Spekülasyonun doğduğu andı bu ve insanlık o günden beri beklentiyle gerçek arasındaki boşlukta yatırım yapıyor. Bugün ekranlarımızda gördüğümüz şey geçmişin gölgesi. Ama artık çok daha karmaşık, çok daha hızlı ve çok daha sessiz. Çünkü en büyük hamleler en sessiz anlarda yapılır. Peki onlar kim? Her düşüşten önce pozisyon alan, her yükselişi önceden bilen, sanki geleceği okuyormuş gibi hareket edenler. Peki bu bir yetenek mi yoksa bilgiye erişme ayrıcalığı mı? Warren Buffett, John Templeton, Ray Dalio. Hepsi farklı dönemlerde farklı stratejilerle kazandı. Ama ortak noktaları vardı. Disiplin, sabır ve cesaret. Çünkü borsada asıl savaş grafiklerle değil, zihinde kazanılır. İnternette bir başarı hikayesi görürsünüz. 3 ayda %300 kar ettim. Ama aynı kişi 2 ay sonra sessizce kaybolur. Çünkü borsada kaybedenler konuşmaz. Yalnızca sessizce sistemin dışına atılırlar. Panikle alınan kararlar, Twitter'dan alınan tüyolar, grafiğe değil hisseye aşık olanlar. Hepsi aynı sana çıkar. Kaybedenler bilmediklerini bilmeden kaybeder, çoğu neden kaybettiğini bile anlayamaz. 1929, 1987, 2008 ve daha onlarca bunun gibi kriz dönemleri var. Borsa tarih boyunca defalarca çöktü. Ama dikkat edin, her çöküşte biri zarar ederken bir diğeri zenginleşti. Bu bir tesadüf müydü yoksa bu sistem bazılarının kazanması için tasarlanmış olabilir miydi? İşte gizem burada başlıyor. Bazıları krizleri önceden biliyor gibiydi ve onların sustuğu yerde diğerleri tüm yatırımlarını kaybediyordu. Borsada artık insanlar yok. En azından ön sırada değiller. Mikrosaniyelerle işlem yapan algoritmalar, bir haberi milisaniyede tarayan yazılımlar ve onların arkasında sistemin kendisini belirleyen sessiz sermaye. Bir yatırımcı ekran başında karar vermeye çalışırken bir yazılım binlerce işlem yapmış olabilir. İşte bu yüzden bu oyun eşit değil. Ama bu kaybetmeye mahkum olduğun anlamına da gelmez. Kazananlar ise genellikle bağırmaz. Portföyünü göstermez. Twitter'da değil, bilanço tablosunda yaşar. Onlar için en değerli şey zaman ve bilgidir. Ne zaman gireceklerini bilirler ama daha önemlisi ne zaman çıkacaklarını da bilirler. Çünkü borsada asıl mesele ne kadar kazandığın değil, ne kadarını koruduğundur. Kaybedenler kimi zaman bir gecede, kimi zaman yavaş yavaş yok olurlar. Kaybedenlerin forumlarda genellikle yazdıkları son mesaj şu olur: umarım siz daha dikkatli olursunuz. Tüm bunlara baktığımızda onların hataları bize birkaç şey öğretiyor.
Plansız girme, kayıpları kabullen. Kimsenin sırtından para kazanmayı bekleme. Çünkü borsada asla kolay para yok. Ve en büyük kayıp para değil zamandır. Geri alınamayan tek şey. Şimdi tekrar soralım. Borsa gerçekten bir yatırım aracı mı? Büyüklerin kurduğu, küçüklerin ise umutla girdiği bir oyun mu? Cevap baktığın yere göre değişir. Eğer öğrenmeyi istekliysen, disiplinliysen ve sabır gösterebilirsen sistem seni dışlamaz. Ama acele edersen, hayal kurarsan ve kolay kazanmayı beklersen sistem seni yutar. Borsada kim kazanır, kim kaybeder? Belki de bu sorunun tek bir cevabı yok. Ama bir ipucu verebiliriz. Kazananlar oyunun farkında olanlardır, kaybedenler ise hala oyunun başladığını bile bilmeyenler. Şimdi ekranı kapatmadan önce kendine şu soruyu sor. Sen bu oyunun neresindesin? Bir sonraki videoda yeniden birlikte olmak üzere abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.